Bir cenazeyle daha karşılaştım. Adamın böyle gözleri açık, böyle ağzı böyle yamulmuş şekilde, böyle sıkmış kendini, kasmış, böyle kolları, bacakları böyle açılmıyor. Ceset torbasını açtım. Bacak yok, kopuk, sallanıyor böyle. Kemikler dağılmış içinde. Bu kol, bu kafa buradan yarılmış. Gasılhaneye getirilip tam yıkama esnasında dirilen oldu mu? Böyle mesela bir ses gibi bir şeyler duyabiliyorsun. Mesela bir tane cenaze geldi. Ya böyle adam var ya, böyle nur yüzlü böyle. Adam böyle apacık, bembeyaz. Cenaze geldi, ben gideceğim. Telefon çalıyor, benim gitmem lazım. Hocam sizi tanıyalım. Ben Süleyman Şeker, imam ve gassal olarak görev yapıyorum. Kaç yıldır çalışıyorsun abi? Ben 18 yıldan beri çalışıyorum. Bugüne kadar kaç ölü yıkadın? Tahmin olarak bir 10 bin olmuştur. Belki daha fazla. Çünkü korona döneminde sadece 74 tane bir günde defin ettiğimi biliyorum. Hiç unutamadığın bir cenaze oldu mu? Tabii ki bizim buraya kazalısı, kokmuş olanı, yani her türlü cenaze geliyor bizim buraya. Mesela 2-3 gün önce bir tane kokmuş cenaze yıkadık. Yani orada gasılhanede cenaze geldiğinden itibaren hiçbir kimse kalmadı. Sadece biz kaldık. O kadar kokuyor yani. 10 gün kalmış cenaze. Evde ölü bulmuşlar. Tek yaşıyormuş evde. Savcılık kararıyla otopsiye gidiyor. Otopsiden bize geliyor. 10 gün kalmış, yıkıyoruz. Bizden başka orada kimse yok. Siz bu kokuya nasıl dayanıyorsunuz? Biz maske takıyoruz, gaz maskesi takıyoruz. Öyle yıkıyoruz. Yoksa yani dayanabilecek gibi bir... O kokuya kesinlikle dayanılmaz. Ha biz dayanıyoruz, alıştık zaten de normal maskeyle dahi yıkayabiliyoruz biz cenazeyi. Kokmuş cenazeleri bile normal maskeyle yıkayabiliyoruz. Ama yıkadıktan sonra üstümüzdeki elbiselerimizi komple götürüp çöpe atıyoruz. Bir daha giymemek üzere. O kadar etkili. Üstünden gitmiyor. İçerine böyle ciğerlerine kadar siniyor o koku. Gasılhaneye getirilip tam yıkama esnasında dirilen oldu mu? Böyle mesela bir ses gibi bir şeyler duyabiliyorsun. Neden? O da normal canlı olarak değil de tabii ki sen bile sağa sola yatarken böyle içerinden böyle bir hava boşluğu gelir. O şekilde öyle bir ses duyabiliyoruz yani. İlk ölü yıkadığında nasıl hissettin? Tabii ki ilk cenaze yıkadığımda işte bebek cenazesi gelmişti. O bebek cenazesinden biraz etkilenmiştim. Bebeğin yüzü çok nurluydu. Yani çok böyle güzel bir nur yüzlü bir bebekti. Böyle 4-5 yaşlarında ameliyat olmuş. Ameliyat sonunda maalesef hayata veda etmiş, gözlerini yummuş. O bebekten biraz etkilenmiştim. O halen gözlerimin önünde gelip gidiyor. O bebeğin, annesinin, babasının o feryatları, o ağlayışları beni biraz tabii ki etkiledi. Yıkadığın cenazelerden çok korktuğun biri oldu mu? Mesela bir tane cenaze geldi. Ya böyle adam var ya, böyle nur yüzlü böyle. Adam böyle apacık, bembeyaz. Öyle bir tebessümü var ki böyle adam rahatça can vermiş yani adam. Böyle kendini sıkmadan böyle rahat bir şekilde adam can vermiş. Bir cenazeyle daha karşılaştım. Öyle adamın böyle gözleri açık, böyle ağzı böyle yamulmuş şekilde, böyle sıkmış kendini, kasmış, böyle kolları, bacakları böyle açılmıyor. Sıcak suyuna çok biraz uğraşıyoruz ama açılması mümkün değil çünkü donduğu için o esnada açtın açmadın öyle kalır. Kemik donuyor artık, kanlar çekiliyor. Çekildiği için öyle kalıyor. Tabii ki can vermek kolay değil. Ben şöyle bağlıyorum. İman ve itikatı iyi olan insan iyi can verir diye düşünüyorum Allah katında. Namaz, niyazında Allah korkusu olan, imanlı olan bir insan için geçerli diye düşünüyorum. Motosiklet kazasında Erdemli'de çocuk hız yapıyor. Bariyerlere çarpıyor çocuk. O bariyerler çocuğu böyle doğuruyor resmen. Bu bacaklarını, kollarını, gövdeyi, kafayı böyle doğuruyor.
Çocuğu oradan otopsiye alıyorlar. Bana geldi cenaze. Böyle içeriye girdi. Baktım ceset torbasında cenaze. Otopsili mi dedim, evet dediler. Kazalı mı dedim, evet dediler. Dedim yakınları dışarıya çıksın. Herkesi dışarıya çıkardım. Ceset torbasını açtım. Bacak yok, kopuk, sallanıyor böyle. Kemikler dağılmış içinde. Bu kol, bu kafa buradan yarılmış, dikilmiş ama böyle çok dikilmemiş. Öyle normal şekilde dikilmemiş. Öyle bir karşılaşma oldu. O arkadaşın gençti, bir daha 22-23 yaşlarındaydı. O cenaze de biraz beni uğraştırdı, biraz yordu. Ya kazalar tabii ki çok geliyor bizim buraya. Bir tane trafik kazasında bu Tarsus'ta 4 tane 5 tane bir genç vardı. Taksiyle giderken kaza yapmışlardı. 1 ay kadar falan oldu bu olay. Güneykent mezarlığında yıkadık bunları. Bir tanesi Tarsus'ta yıkandı, 3 tanesi burada yıkadı. Bir tanesini ben yıkadım. Çocuk tanınmayacak haldeydi. Tırın altına girmişler. Öyle bir cenaze yıkadım. Şimdi benim 5. cenazemdi. Cenaze geldi. Bayan mı erkek mi diye sordum. Erkek dediler. Aldım içeriye kasırhaneye. Tabuttan taşa koyduk. Tabutu dışarıya aldık. Cenaze yakınlarına dedim siz dışarıya çıkar mısınız? Onlar dışarıya çıktı. Kapıyı örttüm. Baş tarafından başladım soymaya. Açar açmaz adamların gözleri böyle açık fal taşı gibi böyle bana bakıyor sanki. O anda bir irkildim Allah Allah. Ondan sonra adamın gözünü elimle kapattım. O esnada öyle bir irkilme oldu. Hiç yakınlarından birini yıkamak zorunda kaldın mı? Yok, kalmadım. İnşallah olmaz. Allah gecinden olsun. Olursa da ben kendim yıkarım. Dışarıda bu işi yaptığından dolayı insanlar sana nasıl tepki veriyor? Tabii ki dışarıda bu işi yaptığım zaman bazı arkadaşlarımız soruyor. Bazen bizden ürperiyorlar. Bunlar işte cenaze yıkıyor. Nasıl yıkıyorsunuz falan. Az uzak kalıyorlar. Biz de bazen şaka yapıyoruz. Diyorum bak bir gün yanımıza geleceksiniz siz de. Bunlar gibi. Ölümü herkes tadacak er geç diye onlara söylüyorum. Şaka da yapıyorum onlara. Gelirseniz diyorum sizi tel fırçayla yıkarım diyorum. Bak ona göre diyorum ayağınızı denk alın diyorum. Şehit cenazeleri. Tabii ki şehit cenazeleri yıkanmaz. Onlar şehittir. Şehitlik mertebesinde olduğu için onların kanları onlara şahitlik yapacak orada. Din, vatan, bayrak için orada nöbet tuttukları için hepsi onlara şahitlik yapacak. Onlar öyle sorgu sual verecek. Onlar şehittir. Şehitlere ölü denilmez. Ayet-i kerimede de öyle buyuruyor. Şehitlere ölü demeyin diyor. Onlar ölü değildirler diye ayet-i kerimede. Vefat eden çocukları yıkarken nasıl hissediyoruz? Tabii ki çocuklarda, bebeklerde genelde ben biraz etkileniyorum. Benim kendi çocuğum da var. O aklıma geliyor hemen. Biraz etkileniyorum çocuklardan. Etkilenmiyor değilim ama içeride, kasırhanede etkileniyorum. Dediğim gibi dışarı çıktığım zaman hiçbir şeyden etkilenmiyorum. Normal hayatıma devam ediyorum. Zaten etkilenen bir insan bu işi yapamaz. Tabii cenazelerin yakınları zaten etkileniyor cenazeden. Bir ara bir tane cenazeyi, bebek cenazesi yıkamıştım. Yakını girdi içeriye, bağırdı, geri çıktı. Aldılar hemen dışarıya oturttular, biraz sakinleştiler. Görü görmez tabii ki etkilenmiş ondan o bayan. Etkilendiği için de bir daha cenazelere de katılamamış. Psikolojikmen etkilenmiş. Cenaze yıkama işi herkesin yapacağı bir iş değil. Bir ölü nasıl yıkanır? Bir ölü nasıl yıkanır? Cenaze tabuttan alıyoruz içeriye. Musalla taşına koyuyoruz. Yakınlarını dışarıya çıkarıyoruz. İsterlerse bir kişi yakınlarından kalmak isteyen olursa tabii ki buyurun diyoruz siz kalabilirsiniz. Yakını, oğlu, damat her neyse olabilir. Bayan hariç erkek olacak. Tabii ki öncelikle üstünü soyuyoruz. Avret mahallini öncelikle kapatıyoruz. Çünkü haramdır. Nasıl bir banyo yapıyorsan normal evinde banyo yaptığın şekilde aynı olması lazım. Cenazede de aynı olması lazım. Kapanması lazım avret yeri. Haramdır. Onun için kapatıyoruz. Ondan sonra üstünü açıyoruz. Güzelce ayak aşağıda kıbleye doğru. Baş tarafı bize doğru bakıyor. Ondan sonra önce bir su tutuyoruz üstüne. Avret yerini temizliyoruz.
Ondan sonra temizledikten sonra abdest aldırıyoruz. Ondan sonra yıkama işlemine başlıyoruz. Tabii ki onun duası var. Duasıyla beraber yıkama işlemine başlıyoruz ve yıkıyoruz. Ondan sonra cenazeyi dışarıya çıkarıp musalla taşına koyup cenaze namazını kıldırıp defin işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Hiç defnettiğiniz bir cenazede garip bir olay yaşadınız mı hocam? Yani cenaze yakınlar işte biraz ağlıyorlar, sızlıyorlar. Ben onları teselli etmek istiyorum. Bakınız diyorum, cenaze defin yapılırken bağırılmaz, çağrılmaz. Ona eziyet olur. Dua edeceğiz. Peygamber Efendimiz de cenazesi olduğunda ağlamış. Ama nasıl ağlamış? Sükunetle, dua ederek ağlamış normal bir şekilde. Biz o cenazelere bağırıp çağırırsak ona eziyet etmiş oluruz. Ölüler hisseder mi? Tabii ki ölüler hisseder, ölüler duyar, ölüler bizi görüyor o anda. Her şeyden haberdardırlar onlar. İntihar cenazelerinde genelde ahvali nasıl oluyor? İntihar cenazelerinde genelde işte onlar otopsiye gidiyor tabii savcılık kararıyla. Otopsiye gittikten sonra bizim oraya geliyor. Kesilmiş her tarafı işte kesiyorlar otopside kafayı, burayı böyle aşağı komple kesiyorlar. Ondan sonra dikip bize gönderiyorlar. Tabii ki bizim işimiz orada çok zorlaşıyor. En zor bizim işimiz oluyor orada. Kan durmuyor. Kan durmadığı zaman ne yapıyorsun? Bolca pamukla sarıyoruz yerlerini. Tabii ki cenaze yakınları etkilenmesin diye onları dışarıya çıkarıyoruz. Biz gerekeni yapıyoruz. Ondan sonra onları çıkarıyoruz görmek için. Ölüme öncelikle hazırlıklı olacaksın. Ölüm er geç her nefis ölümü tadacak. Kullu nefsin zâikatul mevt. Sümme ileyne turcaun. Her nefis ölümü tadacaktır. Sümme ileyne turcaun. Tekrardan geri döndürüleceğiz ayetinde buyurduğu gibi. Gassal ne iş yapar? Sade kassal cenaze yıkar. Dışarıya çıkarır. Cenazeyi imama teslim eder. Kassalın görevi budur. Hem kassal hem imamın görevi hem yıkar hem cenaze namazını kıldırır hem definini yapar. Benim gibi. Ben hepsini yapıyorum. Yıkarken zorlandığın bir cenaze var mı böyle seni çok zorlayan? Kazalı bir tane cenaze gelmişti. Kazada merhumun her tarafı parçalanmıştı. Onları tabii ki ben elimle topladım böyle. Bacaklarını böyle birleştirdim, sardım böyle pamuğla, poşetle. Normal bir şekle getirdim. Bizi yoran onlar oluyor. Olmasa inşallah ama işte oluyor. Ölmüş bir kişi abi kabirde ilk neler yaşar? Tabii ki iman üzere ölmüşse, normal hayatta imanlı olarak yaşamışsa, mezarda da sorgu sualı kolay olur. Ama imanlı üzere yaşamamışsa, takdir ilahi kendi bilir. Gassal mesleği yaptığından dolayı hiç korkuyor musun? Yok korkmuyorum. Çok zevkle yapıyorum. Gassallık görevimi yaptığım anda, burada çalıştığım zaman, mesaim dolup dışarı çıktığım zaman normal hayatta devam ediyorum. Tabii ki bu gassallığı bazen duyan olduğu zaman hocam nasıl gece rüyalarınıza giriyor mu diye böyle bir söyleyişler de oluyor ama olmuyor benim rüyalarıma hiçbir tane cenazenin girmişliği yoktur. Dediğim gibi buradan çıktığım zaman saat 5'ten sonra dışarıda normal hayatıma devam ediyorum. Hayalhaneme çok teşekkür ediyorum. Çok güzel işler yapıyorlar. Herkesi aydınlatıyorlar böyle olaylarda ve de inşallah Allah devamlı var eylesin, devamını eylesin inşallah diyorum. Cenaze geldi, ben gideceğim. Çok az kaldı. Telefon çalıyor, benim gitmem lazım. Gidiyorum, gelin görün. Eyvallah. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.